Hayat inişler ve çıkışlardan oluşur. Klişesini bilirsiniz. Hayatın işleyişi öyle midir bilinmez ama işleyişi öyle olan bir şey var. Ekonomi. Ekonomi yatay bir S harfine benzer. Yani çıkışlar da normaldir, inişler de. Gerçekten öyle midir? Bugün resesyon yani ekonomik durgunluktan bahsedeceğiz. Ekonomik durgunluk gayri safi yurt içi hasılanın 2 çeyrek boyunca negatif büyümesi olarak tanımlanıyor. Bu şu demek, ekonomik verilerin hesaplanması için yıl 4 çeyreğe bölünür ve sonuçlar buna göre değerlendirilir. Negatif büyüme ise bir ülkenin ekonomisinin önceki yıllara göre daha az büyümesi ve daralması anlamına gelir. Negatif büyüme 2 veya daha fazla çeyrek dönem sürerse o ekonomi resesyona girmiş olur. Yani bir ülkedeki mal ve hizmet değerlerinin 6 ay boyunca düşmesine resesyon denir. Peki resesyona neler sebep olur? Resesyona birçok şey sebep olsa da temelinde arz-talep dengesinin bozulması yer alıyor. Uzmanlar arz-talep dengesini bozan 3 faktöre dikkat çekiyor. Ekonominin ısınması, psikolojik aşırılıkla oluşan balon etkisi ve Black Swan adı verilen doğa olayları. Ekonominin ısınması en basit haliyle bir döngüye benzetilir. Enflasyon arttıkça işçi ücretleri artar ve bununla birlikte enflasyon tekrar artar. Enflasyonu Shorts'ta anlatmıştık. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Merkez Bankası doğru zamanda müdahale etmezse bu durum sürüp gidebilir. Ya da tam tersi, refah zamanlarında ekonomi yukarı çıktıkça çıkar ve ısınır. Ancak bu aşırı ısınmanın dengelenmesi için bir yavaşlama ve iniş gerekebilir. Balon etkisini bir malın veya hizmetin ederinden fazla değerlenmesi ve talebin birden düşmesi şeklinde açıklayabiliriz. Bunu tarihten lale balonuyla örneklendirelim. Hollanda'nın altın çağında lale soğanı fiyatları ani ve inanılmaz bir şekilde yükselişe geçmişti. Öyle ki bir zanaat ustasının gelirinin 10 katına kadar çıktığı söylenir. Yükselişe rağmen zenginliği ve ihtişamı sembolize ettikleri için laleler çokça alınıp satılmaktaydı. Bu da bir lale çılgınlığına yol açmıştır ve balon şiştikçe şişmiştir. Daha yakın tarihte 2000'lerin başlarında ise internet site hisseleri ve emlak çılgınlıkları gibi olaylar da yaşanmıştır. Aşırı yükselen fiyatlar topluca bir farkındalığa dönüşüp satın almalar bırakılınca da balon patlamış olur. Hele bir de tüketiciler çılgınlıklara borçla kapıldılarsa bu tüketim tasarrufuna yol açar. Böylece arz-talep dengesi bozulur ve resesyon yaşanabilir. Black Swan, ekonomik şok olarak da adlandırılır. Ekonomik şoklar ise beklenmedik doğa olayları sonucunda oluşabilir. Bunun günümüzdeki en çarpıcı örneği ise Covid'dir. Covid ile birlikte üretim yavaşlamış, hatta bir süreliğine durmuştur. Arz durma noktasındayken talep ise oldukça artmıştır. Belki 2 ayda yapılacak alışveriş bir haftada yapılmaya başlanmıştır. Bu da arzın talebi karşılayamamasına yol açmıştır. Resesyonun sonuçları. Tekrarlayan resesyon, zaman içerisinde işsizliğin, enflasyonun artmasına yol açarken üretimin azalmasına ve ülkenin para biriminin değer kaybetmesine sebep olabilir. Ekonominin yatay bir S harfine benzediğini söylemiştik. Uzmanlara göre ekonominin dengede kalabilmesi ve kendini yenileyebilmesi için resesyon kaçınılmaz gözüküyor. Uzmanlar bunun ekonomik bir krize yol açmadığı sürece olağan bir şey olduğunu vurguluyorlar. Yani küresel ekonomi açısından korkulacak bir şey yok gibi görünüyor şimdilik.